Herkese merhaba. Bugün değişik bir manşet çalışması yapacağım. Bunu hem spor kıyafetlerinizde hem de kışlık kıyafetlerinizde uygulayabilirsiniz. Ya da kol tarafında daha temiz bir bitirişle eldiven olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu manşeti polar bir sweatshirt'ün koluna uygulayacağım. Sweatshirt'ün yakası ve kol ucu ribana kumaştan oluşacak. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Kumaşı tersinden ikiye katlayarak başlıyorum. Her bir kol için bir tane yani 2 tane manşet keseceğim. İlk başta boyunu yapıyorum. Boyunu 28 santim olarak ayarladım. Daha uzun veya daha kısa artık kendi ölçülerinize göre yapabilirsiniz. Ribana kumaşların kenarında dalgalanmaları olduğu için onu ölçüye almayacağım. Ayıracağım yeri ayrıca çiziyorum. Bu çizdiğim noktadan itibaren 23 santim olacak şekilde işaretler alıyorum. Bunu düzgün bir dikdörtgen elde etmek için yapıyorum. Bu arada belirtmem gerekiyor, verdiğim bütün ölçülerin içinde dikiş payı dahil. Yani keserken ekstra bir dikiş payı vermenize gerek yok. Sonrasında ise işaretli yerlerden kumaşı kesiyorum. İki manşetin de kalıbını birlikte kestiğim için bu tek parçayı ortadan ikiye ayırarak iki ayrı manşete çeviriyorum. Bunu yaparken kumaşın kaymaması için elimle baskı uyguluyorum. Ve manşetin hazırlık aşaması bitiyor böylelikle. Manşeti şimdi de dikişe hazırlayacağım. İlk etapta ikiye bölerek tam ortasından bir işaret alıyorum. Bu orta çizgiden katlanacak manşet. Yarısı içte kalacak, yarısı da dışarıda kalacak. Kumaşa elimi koyarak gerekli ölçüleri alıyorum. Sonrasında kumaşı geri açıyorum. Ortadan aşağı ve yukarı 3 santim. Parmak gelecek boşluklar için 4 santim. Kalanında bilek ve dikiş payı olacak şekilde 4 tane işaret alıyorum. Kumaşı bu sefer de diğer yönden katlıyorum. Bu ilk iğne taktığım yer manşetin bilek kısmını oluşturacak. İkinci iğne taktığım yerle ilk iğne taktığım yerin arasına parmağım gelecek. Üçüncü ve dördüncü iğne arası da diğer parmakların çıktığı boşluk olacak. Bu yarısı önde, yine yarısı arkada olacak. Bu taktığım iğne ve bir sonraki iğne de tahmin ettiğiniz üzere yine bir baş parmak payı. Sonrası ise yine bilek kısmını oluşturacak. İğnelediğim yerleri dikeceğim. Ama tabii baş parmağımın çıkacağı bu iki noktayı dikmeyeceğim. Burada bahsetmem gereken bir nokta daha var. O da şu. Kalıpta dikiş payını 1 santim değil 2 santim olarak aldım. Peki neden 2 santim? Bu videonun devamında da göreceğiniz üzere daha kolay bir çevirme sağlayacak bana. Sonrasında bu fazla verdiğim payı tabii ki keseceğim. Dikilecek bölümlere bir tekrar bakalım. Benim makinemin dikiş tablasında 2 santim çizgisi var. Eminim sizinkilerde de vardır. 2 santim çizgisinden dikmem gereken 3 kısmı dikiyorum. Burada esnek kumaşlar için olan esnek dikiş ayarını kullanıyorum. Dikeceğim bir sonraki kısma geçmeden önce de mutlaka sağlamlaştırma dikişi yapıyorum. Baş parmağımın geleceği noktaya atlıyorum ve sonraki kısmı yine sağlamlaştırma dikişiyle başlayıp sağlamlaştırma dikişiyle bitiriyorum. Orta kısmı diktikten sonra da yine baş parmak kısmını atlayıp son noktayı da dikerek dikişi bitiriyorum. İğneleri çıkartıyorum. Şimdi neler yaptığımıza bir bakalım. Kumaşı ikiye katlıyorum ve ters çeviriyorum. Böylece bittiğinde hemen hemen nasıl bir görüntü elde edeceğimi görmüş olacağım. Ve tabii parmak kısımları güzel denk geliyor mu diye de bir sağlama yapıyorum. Şu anda bir sorun görünmüyor. Kumaşı tekrar açıyorum ve çeviriyorum. Biraz önce fazladan verdiğimiz dikiş payı işte bu adımlarda çok işimize yarayacak. Dıştaki yani bana bakan dikiş payını içeri doğru katlıyorum ve iğneliyorum. Bu dikiş payı için boylu boyunca aynı işlemi yapıyorum. İğnelediğim dikiş payları içeride kalacak şekilde katlayacağım. Ortaya tam bir iğne denk geldiği için benimki tam katlanmıyor. Siz de buna dikkat ederseniz iyi olur. İğneleri biraz kaydırıyorum ve tekrar katlıyorum. Şimdi bu dıştaki kalan dikiş payını ilk yaptığım dikişin hemen yanından olacak şekilde dikiyorum. Tabii yine her zamanki gibi fermuar ayağını kullanacağım.
Bu tip yakın dikişlerde hemen hemen her zaman ben fermuar ayağı kullanırım. Makineyi fermuar ayağına takıyorum ve dışta kalan dikiş payını ilk dikişe çok yakın olacak şekilde dikiyorum. Burada dikişi boydan boya yapıyorum. Yani baş parmak için bir kısmı dikmeden bırakmıyorum. Kumaşı çevirerek bütün iğneleri çıkartıyorum. Dikilen kısım böyle görünüyor. Şimdi yapacağım ise bu diğer gördüğünüz dikiş paylarını dikmek olacak. Buradaki dikiş paylarını açarak yine ilk dikişin hemen yanından bir dikiş yapacağım. Yine hiçbir boşluk bırakmadan sağlamlaştırma dikişiyle başlayıp bitirerek parçayı boydan boya dikiyorum. Fazla verdiğim dikiş payını keserek inceltiyorum. Manşetin yapımı bitti. Bundan sonra sadece kumaşı ön yüzüne çevireceğim. Bu herhangi bir sweatshirt'e dikmek için de hazır aynı zamanda. Tüm dikişler içeride kaldığı için çok temiz bir görüntü elde ediliyor. Aynı zamanda eğer eldiven yapacaksanız ilk yaptığımız dikişte bileğe gelecek iki ayrı ucu içeri katlayarak yapabilirsiniz. Böylece daha temiz bir bitiriş olur. Video bu kadardı. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.